Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar bu videonun şöyle bir özelliği var. Bu şu anda aktif olan videolarımdan 500. video arkadaşlar. Şimdi 500. video artık 500'ü geride bıraktığımız anlamına geliyor. Bunun üstü artık 1000'e doğru yuvarlanacak. İnşallah düzgün ve güzel kaliteli videolarla 1000 tane videoyu hedefliyorum arkadaşlar. Bu sene sonuna kadar 1000 tane yükleyebilir miyim bilmiyorum ama hedefim 1000 tane. Olursa olur, olmazsa nasip artık arkadaşlar. Ama tabii ki videolarımızın hepsi düzgün, kaliteli videolar olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 500. videonun ayrıca bir özelliği olsun istedim. O yüzden biraz beklettiğim malzemelerim vardı. Onları size tanıtmak istiyorum. Burada da gördüğünüz gibi kodları K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 malzemelerimi size tanıtacağım. Bu malzemelerim de arkadaşlar küsen kehribar dediğimiz bakalit malzeme, pala malzemenin arkadaşlar taç giymiş hali diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz tespih sevenler bakaliti çok sevdiler. Yani pala malzemeyi çok sevdiler. Ama pala malzemenin de damarlı olan bakalitini de yine çok sevdiler. Bu defa damarlı ürünleri size göstereceğiz. Arkadaşlar hemen K4 ile başlıyorum. K4'ümüz alt rengi böyle krem tonunda, üst rengi bol sütlü kahve tonunda arkadaşlar. Böyle turuncuya yakın bir renk de andırıyor. Gerçekten çok güzel bir malzeme arkadaşlar. Şıkır şıkır müthiş damarlar var. Şurada damarlarını görüyorum. Bu malzemenin bu renge gelip böyle damarların olduğunu düşünsenize arkadaşlar. Müthiş bir tespih olacak ve buradan doğru kırmızıya gidecek. Bu malzeme neden kırmızı değil derseniz arkadaşlar bu malzememiz yeni yapıldığı için renk tonu bu. Bu renk tonu da renk alacağını düşünürseniz arkadaşlar bunlar da kırmızı tonlarına gidecek. Tabi rengini uzun süre muhafaza edecek. Bu açık tonlarda çıkacak, sonra bu renklere doğru gelecek, ondan sonra kızarmaya başlayacak. Bu renk geçişlerinin lezzetinin hepsini de alacaksınız arkadaşlar. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bu damarların hepsi kendi kendine oluşmuş damarlar. Hiçbir şekilde müdahale söz konusu değil arkadaşlar. Malzeme kendi kendine damar alıp böyle Ebru tablosu gibi oluyor ve gerçekten hani böyle sizi cezbeden bir yapıya sahip oluyor. Evet. Gerçekten harika. Şimdi bu küsen kehribarlarımızın kenarlarını kestik. İç renklerine bakalım. Böyle bolca damarlı arkadaşlar bakın. Bolca damarlı bir yapısı var. Ben bunları yağla beslerken şu detayı da fark ettim. Biraz hızlı renk alıyor arkadaşlar. Biraz hızlı renk alıyor. Bu da bizi şöyle umutlandırıyor. O eskiden lila damarlı malzemelerimiz vardı ya, hızlı renk alan. İnşallah öyle hızlı renk alır ama kesin söz vermiyorum. Hızlı renk alır mı almaz mı bunları deneyip göreceğiz. Çok hızlı almasa da bir ayda alsın bize yeter arkadaşlar. Küsen malzememiz uzun zamandır sıkıntısını çekiyorduk. Malzememiz yoktu. Artık geldi. Küsen kehribar pala malzeme dediğimiz, bakalitten yapılma pala malzeme dediğimiz tespihlerimiz bolca ortaya çıkacak inşallah. Bu K4 malzememiz. Şöyle K4'ün küçük parçasında size gösterelim arkadaşlar. Bunların renk tonu biraz daha açıktı. Ben biraz yağ sürdüm böyle rengini görmek için. Gerçekten böyle hafif rengi emdi. Yağı emdi. Evet, K4'ümüzü koyduk. Şimdi bu K4'ümüzü tanıttık arkadaşlar. Bu yani benim çok hoşuma giden bir renk olduğunu açıkça söyleyebilirim. Evet. Bakalım kimler yaptıracak. Şimdi bunlar içinde başka renkler de var. Şimdi ben mesela K5'in bir parçasını kestim iç rengini görmek için. İç rengini görmek için arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir rengi var. Hatırlıyor musunuz? Bu D24-25'lerde figürler yakalıyorduk. Aynı tonda bu bolca damarlı. Bunların içinde de figürler yakalayabiliriz. Gerçekten beni heyecanlandıran ayrıntılar var burada. Zamanla bakalım bir de biraz da besledikçe burada daha farklı ayrıntılar ve detaylar, figürler görebiliriz diye düşünüyorum. Bakın somon renginde bu da.
bir parça kestik öyle. Normalde K5 malzememiz 779 grammış ama bir parça kestik. Alt rengi de böyle krem renginde. Bakın şuradaki damarlarına bakın arkadaşlar. Burayı daha önce kesip daha önce bakmıştım. Biraz yine yağ sürmüştüm. Azıcık yağ emmiş. Bu da daha az önceki de dediğim gibi yani böyle hızlı küsen mi acaba diye beni umutlandırıyor. Nasip artık bu tür malzemelere müdahale şansımız yok. O yüzden ne çıkacak göreceğiz. Bu da K5 malzememiz. Sırasıyla devam edelim. Bakalım. K4 dedik, K5 dedik, K6'yı bulalım. Sırasıyla gidelim. Şöyle K6 malzememiz de kahverengi tonunda arkadaşlar. Şöyle bolca damarlı. Kalıbın tamamı 812 gram. Bolca damarlı arkadaşlar. Geçişler çok güzel. Şimdi malzemenin altına da bir bakalım. Altı da böyle. Evet. Rengi görüyorsunuz. Bir şey demeye gerek yok. K6 malzememiz arkadaşlar. Şimdi bu K6 malzememizin de iç rengini şöyle göstereyim ben size. Bakın şu üst tarafı kırık tarafı, bu tarafı testereyle kesilmiş tarafı. Kırık tarafı daha çok damarları belirgin çünkü parlak. Şuraya biraz vuracağım. Yağlı bez arkadaşlar. Bir görelim. Evet, belirginleşti arkadaşlar. Bakın damarlar biraz daha belirginleşti. Bu da K6 malzememiz. Bunlar hepsi tesbih olmayı bekliyor arkadaşlar. Sizlerin elinde çıtır çıtır böyle zevkle, lezzetle çekebileceğiniz tesbihler olacak. Siz hangilerini beğeneceksiniz bakalım. En son favorilerimi de söyleyeceğim arkadaşlar. Benim beğendiklerim favori arkadaşlar. Kesinlikle onlar ölçü değil. Yanlış anlamayın. Ne olur yanlış anlamayın. Ben beğendiklerimi samimice yani bunu beğendim, bunu beğendim diyorum. Tabii benim beğendiklerimi isterseniz tabii ki size tespih yapacağız ama diğer tercihler de size kalmış. Zevkler ve renkler tartışılmaz biliyorsunuz. Evet. K7'ye geçtik. K7 de alt rengi krem yine K5'teki gibiydi. Evet K5 biraz daha açık ama bu tam krem renginde K7. Üst rengi böyle somonla sarı arası bir tonu var. Böyle sarıya biraz daha kaçan somonla sarı arası bir tonu var arkadaşlar. Sarı bir tonu daha hakim. K7 malzememiz. Bunun da iç rengine bakalım. Evet bunda da damar var. Evet bunda da damar var. Şöyle şuraya da bir vuralım bakalım. Şurası pek beyaz kalmış. Testerenin geldiği yer. Şurayı biraz yağlayacağım arkadaşlar. Şöyle netleştireyim. Belirginleşiyor. Bakın biraz daha belirginleşti. Damarları biraz daha görebilirsiniz. Evet. K7 malzememiz. Şurada bakalım malzemesi var. Şöyle biraz daha net gösterebilecek miyim? Evet. Bakın damarlı arkadaşlar. Evet. Bunu da koyayım şuraya. Elimi boyuyor üstüne yazdığım yazılar. Kaçtı bu? K7'yi kaldırdık. K8'e geldik arkadaşlar. K8 malzememizde böyle yeşil ile turkuaz arası bir tonu var. Mavi ile turkuaz arası bir tonu var daha doğrusu. 804 gram bir parça. Alt rengine hemen bakalım. Alt rengi de böyle evet turkuaz hakim bir renk. K8 malzememiz. K8 malzememizin iç rengi de biraz heyecanlandırıcı bir tonu var arkadaşlar. K8 malzememiz gerçekten güzel, damarlı. Yine şu köşeyi biraz alayım ben. Evet, güzel damarlı arkadaşlar. Çok güzel damarları var.
K8 malzememizde böyle turkuaz tonda damarlı bir yapısı var. Evet. Şu renge geldiğinde zaten efsane, artık dillenmiş olacak. K8'in şurada küçük parçası var, bakıyoruz. Evet. Bunlara bakmaya gerek yok. Şurada gösterdik zaten, bu damar daha güzel gözüktü. Evet. Yağlayınca daha güzel gözüktü. Şimdi bu K8 malzememizde kenara kaldıracağız. Gerçekten hepsi böyle renkleri, ben arkadaşlar yani takılıyorum renklere. Neredeyse konuşmayı unutacağım. Nerede böyle düşüyorum, fark ediyorum, böyle sesi tonum düşüyor. Çünkü malzemeyi inceliyorum ben de o arada. Bakmıştım ama yine de size tanıtırken böyle hoşuma gidiyor. K9 malzememiz, üst rengi kırmızı arkadaşlar. Tabi damarlar var. Kırmızı yansıma yaptığı için belki göremiyoruz. Şöyle biraz daha belki. Damarları var. Alt tarafı böyle pudra pembesi gibi bir pembeye sahip K9 malzememiz. İç rengi damarlı arkadaşlar. Damarlı. Güzel bir yapısı var. Ama dikkat ettiniz mi? Açık renkler damarları daha çok belirgin. Yani şu alt tarafı beyaz gibi, krem, açık krem gibi olanlar damarları daha çok belirgin gösteriyor yani. Evet. Şöyle. Bakın damarları var. Kendi tonlarına yakın damarlar olduğu için çok belli etmiyor ama dediğim gibi K9'da kırmızı tonunda güzel mi güzel damarlı bir malzememiz. Şimdi K9'a yakın bir tane daha var, K10. Biraz daha renk tonu olarak biraz daha pembeye kaçan, kırmızı ile pembe arası böyle Çin kırmızısına yakın bir tonu var. 822 gram bir kalıp, alt rengi böyle pudra rengi arkadaşlar. Pudra pembesi, çok açık pudra pembesi, K10 malzeme. İç rengi de yine böyle göstereceğiz. Damarlı, görüyorsunuz şurası. Yani kıyaslayın diye oraya ellemeyeyim ben. Daha şu damarlı kısmı biraz sürteyim bakayım. Öbür tarafa da değiyor bez ama. Belki biraz daha belirgin yapar dedim ama hemen emmiyor. Belirgin damarlı, kendi tonunda damarları var. Kaçtı? K10 malzememiz. Evet. K10 malzememiz. Çıkacak tespihleri hayal etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel tespihler çıkacak. Bunlara hiç ışık vurmadım. Işık vursam bir şey olur mu ki? Zaten pastel malzemeler, bir de saydam değil. Bu da somonla kahve tonunu andıran bir yapısı var. Kalıbımız 808 grammış. K11 malzeme. Alt tarafı koyu krem rengi arkadaşlar. Şöyle iç rengine bakalım. Bunda damarlar çok fazla belirgin değil arkadaşlar. Damarlı ama çok fazla belirgin değil. Dur bakalım. Evet, damarları fazla belirgin değil diğerlerine göre. Bunu açıkça itiraf edelim. Damarlar var ama. Görüyorum. Damar görüyorum. Fakat diğerleri gibi çok belirgin değil. K11. Bu da tanıtacağımız küsenlerin son parçasıydı. Şimdi aslında buna bir ışık vurmak istiyorum. Yani merak ediyorum sadece. Bir şey var mı? Yani şöyle bakın. Evet. Tamamen de mat değilmiş arkadaşlar. Tamamen de şey değil yani. Bakın damarları görüyorsunuz. Bak az da olsa damarları görüyorsunuz. Işıktan dolayı bakın. Bakalım. Evet, şöyle gezdirelim. Şöyle görüyor musunuz? Malzemelerin ne olacağı belli değil arkadaşlar. Ne olacağı belli değil. Oo, baksana kızaracak malzeme. Şunlara da bakalım mı? Ha? Madem baktık, bakalım arkadaşlara. Ne diyorsunuz? Bakalım. Şuna da bir bakayım. Evet. Malzemeler
malzemeler arkadaşlar, bu malzemeler inanın böyle pastel mat malzeme ama şeffaf da olabilir yani öbür gün. Bilginiz olsun. Şeffaf da olabilir. Bakın damarları var ışık geçişinde. Hop görüyorsunuz. Bunlar da aynı herhalde. Şu kırmızıya bir bakayım. Zaten üstü kırmızı. Alt tarafları da kırmızı arkadaşlar ya. Ne enteresan bir malzeme bu ya. Bu da yine bizim küsenlerimiz. Bakın damarlara, bakın damarlara. Şu güzelliğe bakın ya. Matlaştı. Evet. Evet. Damarlar güzel. Elimizdeydi. Şu farklı renkle de bakalım. Şu farklı renge de bakalım. Bak bu kırmızı değil, mavi, turkuaz tonunda. Evet, turkuaz tonunda. Oo, damarlar bakın ne güzel gözüktü. Harika. Evet. Buna da bakalım. Evet, bu da kırmızı tonunu andırıyor. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. 3 tane kaldı. Madem baktık hepsine, bunlara da bakalım, geçelim. Evet, bu da kırmızı tonunda ışık yansıtıyor arkadaşlar, bakın. Evet, kırmızı tonda ışık yansıtıyor. Oo. Oo, K6 çok daha fazla saydam sanki. Çok daha fazla saydam diğerlerine göre sanki. Oo, evet. Allah Allah. Ya siz nesiniz be arkadaş? Nesiniz siz böyle ya? Allah Allah. Malzemelerin güzelliğine bak. Malzemelerin güzelliğine bak. Şu üst taraftan şu çok kalın mı? Bakın K7 de öyleymiş. Allah Allah. Bunlar zaten öyle. Bunlar arkadaşlar tamamen mat malzeme değil. Tamamen mat malzeme değil. Bakın. Harika. Yani şimdi biraz daha anlaşılır oldu. Benim elimde eskiden lila vardı bir tane. Lila damarlı, böyle her defasında söylemişimdir. O lila damarlar arkadaşlar tamamen kırmızı renge döndü. Şeffaf kırmızı ama transparan renge döndü. O damarların hepsi gitti. Tabii onu biz küstürdüğümüzde tekrar eski haline gelmişti. Vay. Bakın arkadaşlar, bakın. Oo. Oo. Harika. Demek ki bunlar zamanla ışık geçirecek ya. Oo, çok daha fazla sevdim. Çok daha fazla sevindim. Son parçayı da göstereyim. Of, vallahi heyecanıma heyecan kattı bunlar ya. Boşuna küsen demedik ya. Sürprizlerle dolu ya. Sürprizlerle dolu malzeme. Sürprizlerle dolu. Damarlı. K4. Bakın ışık geçiriyor arkadaşlar ya. Hem de kırmızı tonda. Oo. Şu bir tek kırmızı ton vermeyen şey vardı. Bu vardı. Buna bir daha bakacağım. Tabi bu malzemeler için şöyle rahatlıkla söyleyebilirim. Bu malzemeler de kırmızı tonuna gidecek ama arkadaşlar bu bakın ilk etapta kırmızı tonu vermedi. Diğer renklerin hepsi kırmızı tonu verdi. Belki kırmızı tona yakın olduğu içindir. Işığın da etkisi olabilir. Ama bakın bu ışığın hiç etkisi olmuyor bunda. Demek ki renk tonları böyle gidecek. Bakın bu turkuaz tonlu. Evet. Bakın. Evet. Bu turkuaz tonlu arkadaşlar.
Harika. Yarı saydam diyebiliriz neredeyse bunlara. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirdik aslında ama aşağı yukarı bu tür malzemelerde favorilerimi size söylüyorum. Favorilerimi şimdi seçiyorum size arkadaşlar. Favorilerimi seçiyorum. Ya biraz fazla olacak ama neredeyse hepsini seçeceğim arkadaşlar ama hepsini seçmiş olmayayım. Bir tane K9'u seçeceğim. K9'u seçeceğim. Yine K8'i elbette seçeceğim. Bir tane var. Gerçekten de çok güzel, farklı bir malzeme. Ondan sonra K4'ü seçiyorum. K4'ü seçtim. Bir de K5'i seçiyorum arkadaşlar. Onda damarları çok güzel, açık tonda. Şöyle. K5'i seçiyorum. Ya arkadaşlar dayanamıyorum. Bir tane daha seçeyim mi? Bir tane daha seçeyim arkadaşlar. K6'yı da seçiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğerlerinin günahını edeceksiniz. Diğerlerinin hiçbir günahı yok. Bunlar sadece benim tercihlerim. Gerçekten onları da çok beğendim. Şimdi onları da gösterdiğimde diyeceksiniz ya arkadaş niye abartıyorsun? korkumdan hepsini çıkaramadım. Onlar da şey olsun arkadaşlar, ne derler onunla da. Ya onlar da hadi favorilerim arasında değil diyelim. Hadi. Hepsi güzel malzeme arkadaşlar. Hepsi güzel malzeme. Aman üstüme de gülüyordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.